Merhaba. Bugün sizlerle birlikte uluslararası ilişkiler ve siyaset bilimi öğrencilerinin mutlaka bilmesi gereken 50 temel terimi konuşacağız. Bu video sayesinde hem derslerde hem de güncel dünya siyasetinde karşınıza çıkan kavramları çok daha iyi anlayacaksınız. Hazırsanız başlayalım. Birinci temel kavramlar. Devlet. Sınırları belli, halkı olan ve egemenlik etkisi bulunan siyasi organizasyon. Ulus. Ortak kültür, dil, tarih ve aidiyet bilinciyle bir arada yaşayan topluluk. Ulus devlet. Tek bir ulusun kurduğu ve yönettiği devlet yapısı. Örnek, Fransa. Egemenlik. Bir devletin kendi toprakları üzerinde bağımsız karar alabilme gücü. İç ve dış boyutları vardır. Güç, devletlerin etkisini ortaya koyma kapasitesi. Sert güç, askeri, yumuşak güç, kültürel diplomatik, akıllı güç, ikisini harmanlayan. İkinci, diplomasi ve dış politika. Diplomasi, devletlerin ilişkilerini barışçıl yollarla yürütmesi. Kriz diplomasisi, acil durumlarda gerilimi azaltmaya yönelik girişimler. Kamu diplomasisi, devletlerin diğer ülkelerin halklarını etkilemeye yönelik faaliyetleri. İkili diplomasi, iki devlet arasındaki resmi ilişkiler. Çok taraflı diplomasi, birden fazla devletin katıldığı müzakereler. Diplomatik imtiyazlar, büyükelçilerin dokunulmazlık gibi ayrıcalıkları. Üçüncü, uluslararası hukuk ve kurumlar. Birleşmiş Milletler, 1945'te kurulan uluslararası barış örgütü. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, uluslararası barış ve güvenliği sağlamakla görevli, 5 daimi üyesi olan organ. NATO, kolektif savunma amacıyla 1949'da kurulan askeri ittifak. Avrupa Birliği, AB Avrupa'da ekonomik ve siyasi entegrasyonu amaçlayan birlik. Uluslararası Adalet Divanı, devletler arası hukuki uyuşmazlıkları çözer. Cenevre Sözleşmeleri, savaş hukukunun temelini oluşturan sözleşmeler. Dördüncü, uluslararası ilişkiler teorileri. Realizm, uluslararası ilişkilerde çıkar ve güç odaklı yaklaşım. Liberalizm, işbirliği, kurumlar ve barış vurgusu yapan yaklaşım. Konstrüktivizm, kimlikler, normlar ve değerlerin önemini vurgular. Marksist teori, ekonomik yapıların ve sınıf çatışmasının belirleyici olduğunu savunur. Feminizm, uluslararası ilişkilerde toplumsal cinsiyet rollerini analiz eder. İngiliz Okulu, devletler arasında uluslararası toplum fikrine vurgu yapar. 5. Jeopolitik ve güvenlik kavramları. Soğuk Savaş, Amerika Birleşik Devletleri ile SSCB arasında 1947-1991 yılları arasındaki ideolojik rekabet. Caydırıcılık, rakibi saldırmaktan vazgeçirmek için güç gösterisi. Güvenlik ikilemi, bir devletin güvenlik artırıcı hamlesinin diğer devletleri tehdit algısına sürüklemesi. Hegemonya, bir devletin uluslararası sistemde baskın güç olması. Tek kutupluluk, sistemde yalnızca bir süper gücün bulunması. Çok kutupluluk, birden fazla büyük gücün denge kurduğu düzen. Terörizm, politik amaçlarla şiddet kullanılması. 6. Ekonomi ve küreselleşme. Küreselleşme, dünyanın siyasi, ekonomik ve kültürel olarak bütünleşmesi. Uluslararası ticaret, devletler arası mal ve hizmet değişimi. Yaptırımlar, ekonomik veya siyasi baskı aracı. Örnek, Rusya'ya uygulanan yaptırımlar. BRICS, Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika'dan oluşan ekonomik grup. IMF, Uluslararası Para Fonu küresel finansal istikrarı sağlamaya çalışan kurum. Dünya Bankası, kalkınma projelerine finans sağlayan kurum. 7. Güncel terimler. Hibrit savaş, askeri, siber ve propaganda yöntemlerinin birlikte kullanılması. Siber güvenlik, devletlerin dijital altyapılarını koruma çabası. Enerji güvenliği, enerji kaynaklarının kesintisiz ve güvenli ulaşımı. Mavi vatan, Türkiye'nin deniz yetki alanlarını savunma doktrini. Zengezur Koridoru, Türkiye ile Azerbaycan'ı doğrudan bağlamayı amaçlayan stratejik hat. Kuşak ve yol girişimi, Çin'in küresel altyapı ve ticaret projesi. İklim diplomasi, çevre sorunlarının uluslararası düzeyde müzakere edilmesi. Mülteci krizi, savaş ve göç hareketlerinin yarattığı insani sorun. Çatışma çözümü, uluslararası anlaşmazlıkların barışçıl yöntemlerle çözülmesi. Barış gücü,
BM'nin çatışma bölgelerine gönderdiği askeri ve sivil güçler. İnsani müdahale, sivilleri korumak amacıyla dış müdahale yapılması. Çıkar grupları, devletlerin kararlarını etkilemeye çalışan topluluklar. Milliyetçilik, ulusal kimliği ve bağımsızlığı ön plana çıkaran ideoloji. Popülizm, halkın çıkarlarını merkeze koyan, genelde elit karşıtı siyasi yaklaşım. İşte uluslararası ilişkiler ve siyaset biliminin en önemli 50 kavramını hızlıca gözden geçirdik. Bu kavramlar sayesinde hem akademik dünyada hem de güncel uluslararası gelişmeleri takip ederken çok daha bilinçli olacaksınız. Sizce günümüzde hangi kavram daha belirleyici? Güç mü, yoksa kimlik ve değerler mi? Yorumlarda görüşlerinizi bekliyorum. Daha fazla içerik için kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.